Endüstriyel Otomasyon dersi sunumuma hoş geldiniz. Bu sunumda size işlenmemiş bir parçayı CNC makinesinde işleyip daha sonra konveyör battan gelen hazır parçalar ile montajlanması ve montajlanmış ürünün ikişerli olarak kasalara yerleştirilip yine bir konveyör ile başka bir işleme gönderilmesinin otomasyon analizini göreceğiz. Öncelikle sistemin işleyişinden bahsedeyim. Üretim hattına öncelikle konveyör bat üzerinde işlenmemiş parça getiriliyor. Gelen parça 4 eksenli robot kol ile CNC makinesine yerleştirilir. Daha sonra CNC makinesinde işlenen parça yine robot kol ile sonraki işlem bandına gönderilir. İşlenmiş parça montaj hattına konulur ve bir piston ile sabit bir konuma getirilir. Bu işlemler gerçekleştirirken montajda kullanılacak diğer parça da bu hat üzerinden gelmektedir. Hattın bu tarafında konveyörler üzerinde sürekli kasa ve palet gelmektedir. Gelen kasaları iki eksenli bir robot ile paletlerin üzerine konulmaktadır. Diğer taraftan da sabit konuma getirilen parçaların iki eksen robot ile montajı yapılmaktadır. Montajı biten ürünler kasalara ikişerli olarak konulur ve başka işlem hattına gönderilir. Birinci adımda yapılmış olan aktivitelerin işlem parametreleri şunlardır: parçanın konumu, konveyör bantın hareket hızı ve tahrik gücü. İkinci adımdaki aktivitelerin işlem parametreleri: robot kolun eksen değerlerini parçaya alıp bırakacağı koordinat değerleri, robot tutucu değeri, CNC makinesinin takım dönme hızı ve ilerleme hızı, parça üzerinde yapacağı işlemlerin hangi koordinatlarda olacağı. Üçüncü adımdaki aktivitelerin işlem parametreleri: konveyör bantın hareket hızı ve tahrik gücü, pistonlara giren hava basıncı ve uyguladığı kuvvet. Dördüncü adımdaki aktivitelerin işlem parametreleri: konveyör bantın hareket hızı ve tahrik gücü, kasa ve paletlerin konumu. Beşinci adımdaki aktivitelerin işlem parametreleri: kasa ve paletlerin konumları, robot kolun eksen değerleri, robot tutucu değeri, kompresörden gelen hava basıncı. Altıncı adımdaki işlem parametreleri ile beşinci adımdaki işlem parametreleri aynı. Sadece kasa ve paletlerin konumları yerine montaj parçaların konumları gelecek. Son olarak 7. adımdaki aktivitelerin işlem parametreleri: kasanın konumu, robot kolun eksen değerleri, robot tutucu değeri, kompresörden gelen hava basıncı, konveyör bantın hareket hızı ve tahrik gücüdür. Şimdi de otomasyon hatlarının kontrol sistemi şemalarına bakalım. Süre sıkıntısı olduğu için bütün hatların şemalarına bakamayız. Fakat raporda hepsini belirteceğim. İlk kontrol sistemi şemamız kasaların paletlerin üzerine konulması. Burada girdi parametresi kasanın paletin üzerine konulacağı konum. Kontrolcü, PLC, aktüatör yani eğleyici, iki eksenli robot, işlem, kasaların paletlerin üzerine yerleştirilmesi, çıkış değişkeni, kasanın değişen konumu, sensörde optik sensör. Şimdi optik sensör PLC'ye sıfır sinyali gönderiyorsa PLC'nin sisteme kasa yok, palete kasa koy yanıtını vermesi lazım. Eğer bir sinyali gönderiyorsa palette kasa var, diğer işlem adımına geç yanıtını vermesi lazım. Girdi parametresi montajı yapılacak parçaların X eksenine gitmesi gereken konumu, kontrolcü, PLC, aktüatör, iki eksenli robot ve konveyör bant, işlem, parçanın montajının yapılması, çıktı değişkeni, parçaların banttaki konumu, sensörler de üst parça sensör ve alt parça sensör. Şemada üst parça sensör ve alt parça sensör bir yanıtını PLC'ye gönderince PLC de konveyör bant durdur, iki eksenli robot montaja başla yanıtını vermesi lazım. Sırada otomasyon ve süreç geliştirmenin 10 stratejisi açısından sistemimizin analizini yapalım. İşlemlerin özelleştirilmesi. İş hattı esnek çalışılması gerektiren bir yapıda olduğu için robot kollar kullanılması uygun görülmüştür. CNC tezgahının önündeki robot kolda taşıdığı parça düzgün bir geometriye sahip olduğu için tutucu olarak gripper kullanılmıştır. Diğer iki eksenli robotta ise tek bir ürün taşımadığı için vakumlu tutucu tercih edilmiştir. 2.
birleştirilmiş işlemler. Montaj hattında ve kasaların paletler üzerine konmasında iki farklı robot kullanılabilirdi. Fakat bu işte tek robot yeterli olduğu düşünülerek ikinci bir robot kullanılmamıştır. Kasaları paletlerin üzerine koyma işlemi, montaj yapma işlemi ve ürün kasa yerleştirme işlemleri birleştirilmiştir. 3. Eş zamanlı işlemler. Eş zamanlı işlemlerde şöyle bir şey söyleyebiliriz. CNC hattında işlenmiş parça gelene kadar kasalar paletlere dizilebiliyor. Hazır bir ürün varsa kasaya bırakılabiliyor. Bu işlemler parça hazırlanırken eş zamanlı gerçekleştirilebiliyor. 4. İşlemlerin bütünleştirilmesi. Bir robot kol ürünün hem montajını gerçekleştirmesi hem de ürünü kasaya yerleştirmesi örneğini verebiliriz. Tek hat üzerinden gelen paketlere yine aynı hat üzerinde kasaların konulması, kasalara da ürünlerin yerleştirilmesi ve aynı hat üzerinde başka bir işleme gönderilmesi de bu stratejiye örnektir. 5. Arttırılmış esneklik. Sistemde esnekliği arttırmak için robot kollar kullanılmıştır. Hatları beslemede problem olmasın diye sürekli aktif konveyörler kullanılmıştır. Otomasyon ve süreç geliştirmenin 10 stratejisinin analizini yapacağım başlıklar bu kadardı. Sıradaki yapacağımız analiz hata belirleme ve hatadan kurtulma. Sistemden çıkabilecek bir hata. Konveyörden palet, kasa ve parçaların gelmemesi. Olası düzeltme faaliyeti. Malzemelerin geldiği hatlardaki sorumlu kişileri ara. 4. sınıf düzeltme faaliyeti. Sıradaki hatamız taşıma veya alma esnasında robot parçayı düşürüyor. Olası düzeltme faaliyeti, diğer parçaya geçilmesi. 2. sınıf düzeltme faaliyeti. Başka bir hata, CNC'de işlenen parçada ölçülerin hatalı olması. Olası düzeltme faaliyetleri, CNC tezgahındaki programın tekrardan kalibre edilmesi gerekiyor. 1. sınıf düzeltme faaliyeti. Sıradaki hata, montaj hattına robot koldan parça gelmiyor. Olası düzeltme faaliyeti, CNC hattındaki sorunu bul, konveyör üzerindeki montaj giriş yerinde bir sıkışıklık var mı onu kontrol et. 3. sınıf düzeltme faaliyeti. Başka bir hata, robot kol kasalara 2'den fazla ürün veya daha az ürün yerleştiriyor. Olası düzeltme faaliyeti, montajı biten ürünleri takip eden sensörleri kontrol et. 2. sınıf düzeltme faaliyeti. Sunumum buraya kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.